Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün kandil simidi tarifimle sizlerleyim. Bu mübarek günde herkesin kandilini en içten dileklerimle kutluyorum. Ve bu güzel kıyır kıyır susamlı simit nasıl yapılırmış tarifimize geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 2,5 su bardağı unu ilave ediyorum. Ve unun ortasında bir un havuzu oluşturuyorum. İçerisine 125 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağını ekliyorum. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı mahlep ekliyorum. Mahlepi muhakkak kullanmanızı tavsiye ederim. Simite oldukça güzel bir koku veriyor. Bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuz. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Ve bir adet yumurtamız var. Yumurtanın akını simidin üzerine sürmek için ayırıyorum. Yumurta sarısını ilave ediyorum. Ve bir paket kabartma tozunu unun üzerine serpiştiriyorum. Arkadaşlar tabii ki bütün malzememiz bu kadar değil. Daha simidimiz için yoğurt ve sıvı yağ da ilave edeceğiz. Ama sırasıyla zaten simidimizin kıyır kıyır olmasındaki püf nokta burada. Bakınız simidimizin hamuru kete içi gibi bir kıvam aldı. Şimdi artık üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı yoğurdunu ilave edebiliriz. Bakınız arkadaşlar, videomu bu aşamada hiç kesmiyorum. Hamurun nasıl kıvam aldığını görmeniz için kesinlikle un ilavesinde bulunmayınız. Elinizle bir süre hamurunuzu toparladığınızda simit hamurunuz çok güzel bir kıvam alacak. Hamurumu güzel bir şekilde toparladım ve şimdi hamurumdan cevizden daha küçük parçalar kopartarak yuvarlıyorum. Mahlepi muhakkak kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten simide mahlep çok yakışıyor. Tabii eğer sizler mahlep sevmiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. Arkadaşlarım kandil simitlerinin boyutları küçük olsun istedim. Yani bu tarifimden 30 tane kandil simidi hazırladım. Tabii sizler simitin boyutunun daha büyük olmasını istiyorsanız bezelerin boyutlarını da ona göre büyük yuvarlayabilirsiniz. Küçük boy bezelerimizi hazırladıktan sonra şekil verme aşamasına geçiyoruz. Ne yapıyoruz? İki elimizin arasında rulo haline verdikten sonra iki uçlarını birleştiriyoruz. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Simide şekil verme aşaması bu kadar basit. İçerisine pişirme kağıdı almış olduğum fırın tepsimi tezgahın üzerine alıyorum. Öncesinden yumurta akımı
5-10 saniye kadar çırpmıştım. Öyle uzun süreli çırpmanıza gerek yok. Yani yumurta akının köpük köpük olmasına gerek yok. Ve bir tabağa da susam aldım. Susamı çiğden kullanıyorum. Dilerseniz susamı öncesinden kavurup soğuduktan sonra da simitlerinizin üzerine bulayabilirsiniz. Tamamıyla sizin damak zevkinize göre dilediğiniz şekilde simitlerinizi hazırlayabilirsiniz. İki avucumun arasında rulo haline getirmiş olduğum hamurumun uçlarını birleştirdikten sonra önce yumurta akına, ardından da susama bulayarak fırın tepsime alıyorum. Bir tepsi dolusu kandil simitlerimiz hazır durumda. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına pişmeye gönderiyorum. Fırın tepsimi de fırının orta tarafına yerleştiriyorum. Arkadaşlar, benim fırınımda kandil simitleri 23 dakikada pişti. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından fırına birkaç dakikalık değişiklikler söz konusu olabilir. Simitlerin üzeri ve altı güzel bir şekilde pişmişse bu süre yeterli olacaktır. Arkadaşlarım, simitlerimizi tabağa yerleştirirken benim de sizlerden küçük bir ricam olacak. Eğer videomu buraya kadar seyrettiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Bildirim zilini açarsanız her yeni videomdan haberdar olabilirsiniz. Her zaman Fadime'nin yanında olun. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelmesi tamamıyla sizlerin elinde. Desteği olan herkese ama herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. İnanın pastanedeki kandil simitlerinden daha hafif. Neden mi? Çünkü yağ miktarını daha az kullanmış olduk ve kıyır kıyır çok lezzetli bu simitlerin. Umarım siz de tarifini denersiniz ve sonucun ne kadar muhteşem olduğunu göreceksiniz. Fadime'den bugünlük de bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.